Bugün sizinle beraber Ayasofya'ya çok özel bir dosyayı konuşmak için geldik. Bugün sizinle Ayasofya'nın içinde Kudüs'ü arayacağız. Kudüs ve Ayasofya, yeryüzünde en özel, en önemli, hatta birbiriyle rekabet halinde inşa edilmiş enteresan bir yapı. Bu arkamda görmüş olduğunuz eser aslında Süleyman Mabedi'ne alternatif olmak üzere, Süleyman Mabedi'ne geçmek üzere yapılmış bir eser. Birazdan içeriye girecek ve Justinianus'un yaptırdığı tam 1500 yaşındaki bu büyük mabedin şahsında sizinle Kudüs'ü konuşacak, Kudüs'ün izini sürecek ve Kudüs'e ait detayları, hikayeleri, izleri bulmaya çalışacağız. Hadi buyurun. Şimdi efendim artık Ayasofya'nın içerisindeyiz ve Ayasofya içindeki Kudüs'ü sizinle konuşmak istiyoruz. Latin istilasını biliyorsunuz. Daha önce de anlattım. 1204-1261. Bir kere Latin istilasına Katolik Avrupalıların derdi ne İstanbul'u ne Ayasofya'ydı. Kudüs'e gitmek istiyorlardı. Kudüs için yola çıkmışlardı ama Kudüs'e giden Venedik Kralı Henry Dandola'nın başını çektiği koca bir Avrupa Haçlı Birliği yolda ikmal yapacağım bahanesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'un güzelliğine kapıldı. Ayasofya'yı işgal etti. Kudüs'e gideceklerken tam 57 sene boyunca Ayasofya'yı işgal ettiler. Bu tarihi gerçek bize bir şey gösteriyor. Demek ki Avrupalıların da dünya insanlığının da kalbinin bir yerinde Kudüs ve Süleyman Mabedi varsa bir diğer yerinde de Ayasofya vardı. Ayasofya'nın dünya dinler tarihinde Kudüs'e göre nasıl bir yeri, nasıl bir özelliği vardı? Bunu anlamak için sizinle şu an bulunduğumuz Ayasofya'nın 1. narteksinden 2. narteksine geçeceğiz. Beni takip edin. Bakın şu an içeri girdik. Başımızı kaldıralım. Kapının üzerinde kocaman bir ikona resim var. Bunu bir görelim şöyle yakından. Şimdi bakın kapının üzerine bakıyoruz. Şimdi kapının üzerine görüyorsunuz. Kapının üzerinde ne var? Tahtta oturmuş bir Hazreti İsa var. Onun hemen sağ tarafında yuvarlak içinde Hristiyanlığa göre Cebrail Aleyhisselam var. Hristiyanlar böyle inanmış, böyle hayal etmiş ve böyle betimlemişler. Onlara göre. Tabi Cebrail demiyorlar, Gabriel diyorlar. Büyük melek. Sol tarafında yine yuvarlak içinde Hazreti Meryem var. Ve ortada Hazreti İsa var. Bu görmüş olduğunuz yerde secde eden bir adam var. Roma İmparatoru 6. Leo. Yani neden secde ediyor? Birinci neden büyük bir günahı olduğu ve günahına tövbe etmek istediği için bu resim betimlediği anlatılır. İkincisi de bu gördüğünüz kapı imparator kapısı. Bu imparator kapısından her giren imparator o pazar ayine girerken ne yapıyordu? Diz çöküyordu, eşiği öpüyordu, secde ediyordu ve içeri o şekilde giriyordu. Fakat size asıl anlatmak istediğim şeyi hala anlatmadım. O da ne? Tahtta oturan Hazreti İsa. Konumuz neydi? Ayasofya içindeki Kudüs. Şimdi bakın ben bugün özel bir tişörtle geldim buraya. Bu bizim Kudüs kitabımızın 1. cildinin kapağı. Ve kapakta gördüğünüz ve tişörtte gördüğünüz bu eser Kubbetü Sahra. Mescid-i Aksa dediğimiz yer bir bina değil. Emevilerin yaptığı bir cami bu, kutsal. Biz Müslümanların başının tacı bir cami. Bir de bunun gümüş kurşun kubbelisi var. Kıble Camii. İkisi de aynı avlu içinde karşılıklı duruyor. Ama 144 dönümlük alan Mescid-i Aksa mukaddes. Ben mukaddes kılmadım. Siz de değil. Allah mukaddes kıldı. Yeryüzünde bir Mescid-i Haram'ın kapladığı alanı kendime ayırdım dedi. Bir de Mescid-i Aksa'nın kapladığı alanı kendime ayırdım dedi. O mukaddes alanın tam ortasında bir kaya var. Biz Türkiye'de ona muallak kayası diyoruz. Bütün dünya mukaddes kaya diyor. Kayanın tam üzerinde ve ortasında ne var? Bu var. Kubbetü Sahra. En kıymetli şey. Çünkü o mukaddes alanın tamamını kaplayan bir mabet vardı zamanında. Süleyman Peygamber'in yaptırdığı
meşhur Süleyman Mabedi vardı. Ve bu mabedin tam ortası, kalbi merkezi kayanın olduğu yerde, kayanın üstünde de Süleyman Mabedi'nin kalbi olan sunak binası, kayanın tam üzerinde Hazreti Musa'nın o Tur Dağı'ndan getirdiği 10 emrin bulunduğu, levhaların bulunduğu ahit sandığı vardı. O orada korunuyordu. Süleyman Peygamber'in mabedi döneminde. Ama bu mabet milattan önce 586 yılında ne oldu? Yıkıldı. Babil kralı Buhtun Nasır, diğer adıyla Nabukadnezar bu mabedin saldırdı, yıktı. Diyeceksiniz ki Talha Bey iyi de bunları bize niye anlatıyorsun burada? Biz şu an Ayasofya'yı geziyoruz ve Ayasofya'da 2. Narteks'te İmparator Kapısı önünde artık içeri gireceğiz. Kudüs'le bu olayın ne alakası var? Çok alakası var. Ve mabet yıkıldı. Yahudiler Babil'e sürüldü. Daha sonra Herod ikinci bir mabet yaptı. Milattan sonra 70'te Roma İmparatoru Titus ikinci mabedi de yıktı. Ve Roma İmparatoru Hadrian milattan sonra 135'te aynı mukaddes alana bir Jüpiter tapınağı yaptı. Sonra o da yıkıldı. Sonra Emeviler İslam'ın zuhuru sonrasında kayanın üstüne bu binayı, yan tarafa da Kudüs'ün Ulu Camisi dediğimiz Kıble Camisi. Benim bu yeni çıkan 2. kitap. Kudüs Eskişehir kitabının mavi ciltli bir kitap. Kapağında gördüğünüz o binayı yaptılar. İkisi aynı anda yapıldı. Milattan sonra 690-700'lerin başında 2 bina. Bakın, Hristiyanlık ve Yahudiliğin hala ve hala bir beklentisi var. İkisi de hala bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Kendi Mesihlerini bekliyorlar. Hristiyan da Yahudi de diyor ki bir gün bizim Mesihimiz gelecek. Zeytin Dağı'na inecek. Zeytin Dağı nerede? Kudüs'ün bulunduğu, Eskişehir'in bulunduğu tepenin önünde Kidron Vadisi var. Vadinin karşısında Zeytin Dağı'na inecek. Oradan karşıya Mabet Dağı'na geçecek. Mabet Dağı'nda Mescid-i Aksa arazisine girecek. Kayanın üstüne çıkacak. Kayanın üstüne tahtını kurup oturacak ve oturduğu zaman ne başlayacak? Hollywood bundan 10 sene evvel bir film çevirdi. Salahaddin Eyyubi ile alakalı bir film. Filmin adını hatırlıyor muyuz? Harikasınız. Cennetin Krallığı. Kingdom of the Heaven. Cennetin Krallığı. O zaman kimse anlamadı. Ne demek Cennetin Krallığı? Çünkü Hristiyan ve Yahudilerin beklentilerini maalesef biz Müslümanlar bilmiyoruz. Cennetin Krallığı. Hristiyanlar diyorlar ki bir gün bizim Mesih gelecek. Bizim Mesihleri Hazreti İsa. Zeytin Dağı'na inecek. Oradan Mabet Dağı'na geçecek. Mukaddes kayanın üstüne tahtını kurup oturacak ve başlayacak diyorlar Hristiyanlar. Ne başlayacak? Güya Hristiyanlığın cennetinin krallığı. Dünya üzerinde bir krallık, dünya üzerinde bir cennet. Bütün dünya insanlığı Hristiyanlığın kölesi olacak. Buna inanıyorlar. Yahudiler aynı şeye inanıyor. Onlar da diyor ki hayır. Siz Hristiyanlar hikayesiniz diyorlar. Bizim Mesih gelecek. Halbuki Yahudilerin beklediği Mesih de Hazreti İsa. Geldi gitti zaten. 2000 sene önce geldi Hazreti İsa. İnanmadılar. Hayır dediler, bu değil dediler. Kabul etmediler. Geldi gitti ama Yahudiler hala bekliyor 2000 yıldır. Gelecek, Zeytin Dağı'na inecek, Mabet Dağı'na çıkacak ve kayanın üstüne tahtını kurup oturacak. Yahudiliğin cennetinin krallığı başlayacak diyorlar. Peki şu an mukaddes Muallak Kayası'nın üzerinde tahtını kurmuş kim oturuyor siz söyleyin. Biz oturuyoruz. Biz oturuyoruz. Ve şu gördüğünüz bina ile biz oturuyoruz. Bakın eğri oturalım doğru konuşalım. Ben dostum. Dost yalan söylemez. Bir gün Hristiyan da Yahudi de bu binayı yıkmak için yanıp tutuşuyorlar. Yıkmak zorundalar. Her ne kadar Yahudi'ye karşı Hristiyan'a karşı Yahudi ile sizin geçici dostluklarınız olsa da onların hepsinin bilinçli olan kesimi. Hepsi bu binayı yıkmak ister. Kuvvet-ü Sahra. Çünkü bu bina yıkılacak ki yerine onların Mesih'i gelsin, tahtını kursun ve otursun. Bunu bekliyorlar ve ısrarla bunu istiyorlar. Peki bu bina ile alakalı Kudüs gerçekleri bitti mi? Hayır, yeni başlıyor. Şimdi içeri girelim. İmparator Kapısı'ndan ve asıl gerçekleri içeride görmeye devam edelim. Hadi buyur. Ayakkabılarımızı alıyoruz. Bakın içeri girerken sağda ve solda 2 tane dev oyuk görüyorsunuz. Bu oyuklar İmparator Kapısı'nda asırlarca beklemiş nöbetçilerin bıraktıkları izler. Burada nöbet tutarken
Burada dura ne yapmışlar? Oymuşlar ayaklarıyla. Orayı oymuşlar. Herkesi bekliyorum. Bakın buradayım. Şöyle tam ortaya alacağım hepinizi. Şimdi herkes burada mı? Bekliyorum arka tarafı. Çok özür dileyerek ben bu tarafa döneyim, şu tarafa. Siz bu tarafta kalın. Şu kubbeden bahsedeceğim size birazcık. Şimdi bakın kıymetli misafirler. Genelde Ayasofya her gün binlerce insan giriyor. Ve içeri giren insanların hemen hiçbiri birçok detayı görmeden geziyor çıkıyor. İmparator kapısından az önce içeri girdik. Ve başımızı kaldırdık baktık. Yukarıda 2 tane porfir yuvarlak taş var. Bu porfir taşların etrafında 4 tarafında 4'er tane balık motifi var. Yukarıda ortada kubbeli bir yapı var, gördünüz mü? Dev kubbeli bir yapı. Ve o kubbenin hem kubbesinde minik bir haç var hem de kubbenin altında büyük bir haç var. O büyük haçın kenarlarında perdeler var. Böyle toplanmış. Haç farkındaysanız bir yükseltinin üstünde duruyor. Herkes gördü mü? Orası neresi biliyor musunuz? Birçok insan o yükseltiyi, o kubbeli yapıyı Ayasofya sanıyor. O Ayasofya değil. O Süleyman Mabedi'nin tam ortasına Süleyman Peygamber döneminde yapılmış olan o muallak kayası üzerindeki kubbeli yapı. Şimdi Süleyman Mabedi hakkında bugün hiçbirimiz hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece milattan önce 1000 yılında Süleyman Aleyhisselam'ın babası Davut Peygamberle beraber Davut Peygamber'in Kudüs'ü fethi sonrasında şehri ele geçirdiklerini, baba oğul beraber Süleyman Mabedi'ni inşa ettiklerini, Davut Aleyhisselam öldükten sonra mabed inşaatının devam ettiğini ve Süleyman Peygamber'in cinlerin de yardımıyla, ifritlerin de yardımıyla bu mabedi bitirdiğini hepimiz biliyoruz. Bu mabetle alakalı mimari detay olarak bildiğimiz tek bir şey var. Ortası kubbeliymiş. Başka hiçbir şey bilmiyoruz. Ve o kubbenin denk geldiği yerde %99 tam ortası. Neresi? Muallak kayasının, mukaddes kayanın olduğu yer. Şimdi kubbeyi görüyorsunuz. Kubbenin içinde büyük bir haç var. Haç bir yükseltinin üzerine duruyor. O yükselti mukaddes kaya. Hristiyanlıkla nasıl bir beklenti var? Güya bir gün Mesih gelecek, mukaddes kayanın üzerine çıkacak, tahtını kuracak, oturacak. Buna inanıyorlardı. Ve inandıkları için de bakın onu oraya yapmışlardı. O gördüğünüz kubbeli yapı aslında Süleyman Mabedi'ni simgelemektedir. Süleyman Mabedi ile Ayasofya'nın böyle bir bağı vardır. Kubbe meselesi bu. Yani bir gün Mesih gelecek, tahtını kurup oturacak, cennetin krallığı başlayacak. Buna inanıyorlar. İnandıkları için Hristiyanlık döneminde, Justinianus döneminde bu bina yapılırken o gördüğünüz kubbeli yapı Süleyman Mabedi'ni simgelemek üzere buraya yapılmıştır. Zaten Süleyman Mabedi ile bu yapı arasında bu tarz bağlantılar kurulduğu için bugün başta Yahudiler olmak üzere dünyada birçok topluluk kaybolmuş olan, M.Ö. 586'da kaybolmuş olan ahit sandığını arıyor. En çok arandığı yerlerden biri neresi? Ayasofya. Acaba Ayasofya'nın temellerinde, içinde, bir yerinde saklı mı? Herkes bunu merak ediyor. Ayasofya içinde Kudüs'le alakalı 2. noktayı da anlattım. Şimdi sırada 3. nokta var. Bunu konuşacağız. Beni takip et. Buyurun. Şimdi sıra geldi Ayasofya'daki Kudüs'le alakalı 3. detayı konuşmaya. Milattan sonra 532-537 yılları arasında 5 yıl içerisinde
Justinianus Ayasofya'yı 3. kez yaptırdı. Normalde 1. Ayasofya'nın, Konstantin Ayasofya'sının nasıl olduğunu net bilmemekle beraber plan şemalarının aynı olduğunu biliyoruz. Bazilikal plan. Kilise planı diye de geçer. Dikine dikdörtgen. Bakın kıble bu taraf görüyorsunuz. Kıbleye doğru bir orta nef var, bir sağ nef var, bir de sol nef var. Bu şekilde. Şimdi dikine dikdörtgen bir yapıyı örterken neyle örtersiniz? %99 kırma çatıyla. Kırma bir çatı. Bugün Fransa'daki, Paris'teki Notre Dame Kilisesi, bugün Viyana'daki Saint Stefan Kilisesi, Köln'deki Dom, bunların hepsi kırma çatıdır. Konstantin Ayasofya'sının da kırma çatı olduğunu biliyoruz. Hatta bir rivayete göre 2. Ayasofya, 2. Theodosius'un Ayasofya'sının da kırma çatı olduğu düşünülüyor. Net bilinmemekle beraber. Ama Justinianus ısrarla o gün bu eseri 1500 sene evvel inşa eden 2 mimarı var. Bir tanesi Isidoros, diğeri Antemios. Antemios Aydınlıdır, Trallesli. Isidoros Miletlidir. Onları çağırıyor, bu yapı kubbeli olacak diyor. Diyorlar efendim mümkün değil. Bir yapıyı kubbeli yapmamız için, yani ortasını kubbeyle örtmemiz için bu yapının merkezi planlı olması lazım. Neresi gibi? Sultanahmet Camii gibi. Sultanahmet Camii'nde bir ana kubbe var. 4 tarafında 4 yarım var. Yarımların kenarında 3'er eksedra çeyrek kubbe var. Böyle aşağı doğru pıtır pıtır iniyor. Neresi gibi? Eminönü Yeni Cami gibi. Neresi gibi? Şehzade Camii gibi. Merkezi planlı. Bu merkezi planlı değil ki. Bu dikdörtgen planlı bir yapı. Sen bu yapıyı kubbeyle örteceğim dersen, kubbe dediğiniz şey yuvarlak. Ortaya koydun. Önde arkada 2 boşluk kaldı. Burayı bir yarımla kapattın. Burayı bir yarımla kapattın. Sonra bu yarım kubbenin kenarlarına bak 2 tane çeyrek kubbe atmışsın. Ekstra da bir kemer. Dev 4 tane ayakla bağlamışsın. İndirmişsin. Aynı şeyi karşıda da yaptın. Güzel. Bu tarafları ne yapacağız? Bu tarafta yarım kubbelik bir boşluk yok. Burada da yok. Olmasın. Olmasın olur mu? O zaman şu gördüğün timpanon, kalkan duvarı bu. Bu taşıyıcı değil. Şu duvar taşıyıcı olsa o pencereler durur mu? O camlar çatır çatır kırılır. Taşıyıcı değil. Bu kubbenin tonlarca baskısı burada şu yarım ve çeyrek kubbelerle ayaklarla taşınıyor. Buradaki baskıyı ne taşıyacak? Çok zor. Bunu beceremezsin. Bu orantıyı kuramazsan, ki kuramadılar 1500 sene önce. Üst kata çıkın. Üst galerilerdeki bütün direkler böyle olmuş. Hepsi böyle açılmış. Kubbe basıyor çünkü. Justinianus'a yalvarıyorlar. Kubbe yapmayalım. Efendim, imparatorum. Hayır olacak diyor. Kubbe ısrarının sebebi ne? Siz söyleyin. Süleyman Mabedi. Süleyman Mabedi'ne benzetmek istiyor adam. Derdi bu. Ve kubbeli yapıyor. Tamam diyorlar, yapalım. Ne desinler? İmparatorun emri. Yapılıyor kubbe. Ayasofya bitiyor. Üzerinden 30 sene geçiyor. Kubbe güm diye çöküyor, biliyor musunuz? Allah'tan mimarlar ölmüş. Yırtmışlar. Yoksa ayakta olsalardı bayağı sıkıntı vardı. Daha sonra mimarlardan birinin torunu da iyi bir mimarmış. Çağrılıyor. Ona kubbe bir daha yaptırılıyor. Ayasofya yapıldığı 1500 yılın içerisinde bu kubbe 2 defa tamamen, defalarca kısmen çökmüştür. Sonra ne oluyor? Justinianus yapı bitip de açılacağı zaman, milattan sonra 537, o gün bakın şu kapıdan geliyor, şuradan içeri giriyor ve şu kubbenin tam altında duruyor. Başını kaldırıyor, kubbeye doğru bakıyor ve orada binlerce insan var açılışta. Herkesin duyacağı şekilde haykırıyor. Ey Süleyman, seni geçtim diyor. Demek ki Ayasofya, şu içine bulunduğumuz mabet, Süleyman peygamberin mabediyle, yani bugün bizim Mescid-i Aksa dediğimiz o mukaddes alandaki Müslümanların ilk camisi. Süleyman peygamberin döneminde dünyaya gelseydik o peygamberin ümmeti olacaktık. Yani o günün Müslümanları olacaktık ve o camiye girip o camide Allah'ın emrettiği ibadeti yapıyor olacaktık. Bugünün Müslümanlarıyız ve bugün Süleyman Mabedi'nin olduğu yerde, göğsümde gördüğünüz resmini, Kubbetü Sahra'da Allah'ın emrettiği ibadeti bugün yapıyoruz. Yani Mescid-i Aksa avlusunda yeryüzünde Allah'ın emriyle inşa edilmiş ilk cami Süleyman Mabedi dediğimiz camidir. Ve ona alternatif olmak üzere, onunla rekabet etmek üzere yapılmış bir yapıdır bu eser. Onun için Kudüs ve Ayasofya birbiriyle hep bağlantılı olmuştur.
tarih boyunca büyük devlet başkanları onu da bunu da önemsemiş, hepsini bir dikkate almıştır. Mekke, Kudüs ve Ayasofya'yı aynı anda yöneten tarihte çok ender birkaç devlet vardır. Bunların en meşhuru da Osmanlı Devleti'dir. Hepsini aynı anda yönetmiş. Mesela Selçuklular da Mekke'yi yönetti, Kudüs'ü yönetti. Ama hiçbir zaman İstanbul'u, Ayasofya'yı yönetemediler. Bu anlamda bu çok özeldir. Ve L hattı üzerindedir Ayasofya. Bakın Ayasofya, Kudüs ve Mekke. Üçte L hattı üzerindedir. Bu üç mabette yapılan dualar neden kabul olur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda hadisi şerifi var. Yeryüzünde sadece 3 yere ibadet maksatla gidilir diye. Mekke, Medine ve Kudüs. Bu L hatlarından biri Kudüs'ün, diğeri de Ayasofya'nın üzerinden geçer. Burada gezerken çok farklı gezersiniz. Burada çok farklı şeyler hissedersiniz. Hiçbir camide kolay kolay elde edemeyeceğiniz manevi duyguları Ayasofya içinde yakalarsınız. Onun için burası bizim gözümüzün bebeği, başımızın tacı, mübarek bir camimizdir. Unutmayın, Osmanlı burayı Ulu Camisi yaptığı gibi Osmanlı öncesindeki Müslümanların da göz bebeği bir ibadethane olarak hep görülmüş. Hiçbir zaman batıl Hristiyanlığın kilisesi olarak görülmemiş, düşünülmemiştir. Hep hasretle bakılmıştır. Peygamberimizden tutun sahabesine kadar hep böyle görülmüştür. Onun için Ayasofya'ya gelip Ayasofya'nın içindeki Kudüs'ü illaki görün, illaki sizler de yakalamaya ve yaşamaya çalışın.